Yeni DC evreninin yeni dizisi Lanterns dizisinin 2. bölümü yayınlandı ve birlikte 2. bölümü inceleyeceğiz. Diziyle ilgili öncelikle tabii ki de olumlu eleştirilerim çok fazla. Fakat bir adet negatif eleştirim var. Bu eleştiri de dizinin yapmaya çalıştığı birçok şeyi yıkıyor. Ama öncelikle gelin dizinin güzel ve çok güzel olan taraflarını konuşalım. Ben Saadet, hoş geldin. Hazırsan başlayalım. Lanterns dizisinin gerçekçi dedektiflik ruhunu 2. bölümde de koruması beni tatmin eden taraflardandı. Ama şöyle bir şey var. Çoğu çizgi roman hayranı ülkemizde bu diziyi beğenmediğini dile getiriyor. Çizgi roman ruhunu taşımadığını söylüyor. Tabii ki de herkes her şeyi beğenmek zorunda değil. Diziyi izleyen herkes de çizgi romanları okumak zorunda değil. Çünkü dizinin öncelikle bunu kendi içinde açıklaması gerekiyor. Yani sıfırdan bir izleyiciye de hitap etmesi gerekiyor. Peki bazı çizgi roman okurları neden çizgi roman ruhundan uzak buluyor bu diziyi? Arkadaşlar bunun şöyle bir sebebi var. Ülkemizde basılan Lanterns çizgi romanları, Green Lantern çizgi romanları Jeff Johns'un serisine ait. Bu seride de ana karakter, ana Green Lantern tabii ki de Hal Jordan. Bütün hikaye onun üzerinden gidiyor. Diğer Lantern'ları da görüyoruz. John Stewart'ı da görüyoruz. Fakat ana hikaye her zaman Hal Jordan üzerinden ilerliyor. O büyük devasa patlamalar, bütün detaylar, karakter gelişimleri, tüm bunların tamamı tek bir karakter üzerinden diğer karakterlere de yer verilerek yansıtılıyor. Fakat dizi zaten 1. bölüm incelememde de söylediğim gibi bunu açıklamıştı. Serinin esinlendiği bir ya da 2 çizgi roman var. Bunlara da ülkemizde basılan 12 ciltlik seri dahil değil. Tabii ki de bu çizgi romanlardan atıflar olacak. Tabii ki de bu çizgi romanlardan karakterler taşıyacak. Çünkü Green Lantern olayı zaten tek bir bütün. Sadece yazarlar bunu alıyor, dönüştürüyor, şekillendiriyor. Herkesin fikrine saygı duyuyorum tabii ki de. Kimse beğenmek veya beğenmemek zorunda değil. Bu arada video spoilerlı olacaktır. Yazmışımdır ama yine de tekrardan dillendireyim. 2. bölümde net bir şekilde gördük ki biz artık yavaş yavaş DC'nin kozmik tarafına geçiş yapıyoruz. Yani o kozmik mitoloji 2. bölümde yedirilmeye başlandı. Hal Jordan ve John Stewart ikili bir dinamik taşıyor fakat bu ikili dinamik birbirlerinin zıtlıklarından bir uyum taşıyor. Ve 2. bölüm bunu tam anlamıyla verdi. İkisini de aldı, farklı yerlerde, farklı konularda mücadele ettirdi. Hal karakteri Rushville kasabasındaki cinayet gizemini çözmeye, aydınlatmaya çalışırken ki orada çok ikonik sahneler vardı. John Stewart ise Cold City'ye Hal'ın evine gitti ve orada Hal karakterinin yalnızlığını gördü. Burada şunu çok sevdim. Hal karakterinin yalnızlığı kelimelerle değil sinematik bir dil ile ifade edilmişti. Bu sinematik dil bize ne diyordu peki? John Stewart Hal Jordan karakterinin evine girdi ve evde eşyaların sessizliğini tattı. Hatta Hal Jordan karakterinin yalnızlıktan beslediği canlıya kadar bize gösterdi ve bunu kelimelerle değil onun aslında ne kadar yalnız olduğunu, tek başına kaldığını karakterin yaşadığı yerden vermesi benim çok hoşuma gitti. Bu da zaten bu ikilinin aslında ne kadar farklı gözükse de ortak yönlerinin olduğuna bence bir vurgu. Dizinin beni güldüren bir sahnesi vardı. O da Şerif Carey'nin Hal Jordan arabasını kenara çektirdiğinde yan koltukta uzaylı cesetlerinin olması. Hem Şerif hem Hal Jordan ikisi de farklı dinamiklerden aynı gizem üzerine başka bakış açılarından eğiliyorlar. Bu arada büyük bir teori var bu konuyla ilgili. 1. bölümden beri herkes aslında Carey'nin kayınbabasının uzaylı olduğunu düşünüyor ama ben uzaylının nedense John Stewart'ın birlikte olduğu Carey'nin kayınvalidesi olduğunu düşünüyorum. Büyük patronun o olduğunu düşünüyorum. Çünkü fazla serbest. Dizinin bize verdiği serbestlik dinamiği ne diyor? Şerif'in kayınbabası sınırlar sözleşme dahilinde konuştuğunu iddia ederken Şerif'in kayınvalidesi çok rahat bir şekilde geziyor. Hatta istediği her şeyi de yapabiliyor bir noktada. Bence kendisi kılık değiştirmiş bir uzaylı olabilir. Çünkü John Stewart karakteri de ona çok yakın davranıyor ve bu yakınlık içerisinde kendisini de çok rahat ifade edebiliyor. Hani sadece fiziksel bir yakınlıktan bahsetmiyorum. Sohbet yakınlığından da bahsediyorum. 2. bölüm mitolojik bir derinlik içeriyor dedim. Yani DC evrenin o kozmik mitolojisine birazcık değindiğini söyledim. Burada neyi kastettim? Manhunter'lar hakkında dizi açıklamalara yer verdi. Bunu özellikle John Stewart karakterinin rehin alındığı yerde yaptılar. Fakat çok önemli bir bilgi vermek istiyorum. 2. bölümün final sekansında Hal Jordan'ın dünyayı terk ederek o aya gittiği ve Sinestro ile görüştüğünü gördük biz. Yani Sinestro'nun nezaretini ziyaret ettiğini gördük ve orada çok önemli bir diyalog vardı. Evet, Manhunter'lar senin için ikinci en büyük tehdit dedi. Burada Sinestro karakterinin kırılımı çok güzel bir şekilde verildi ama bunu sadece çizgi romanları okumuş birisi bilebilir. Okumamış birisi, Green Lantern ruhunu bilmeyen birisi kalkıp orada birinci büyük tehdit ne olabilir ki diye sormuştur diye düşünüyorum. Birinci büyük tehdidi şimdi açıklayacağım. Spoiler yemek istemiyorsanız 1 dakika videoyu ileri atlayabilirsiniz. Sinestro karakteri büyük bir kibri içinde barındırıyor ve zaten Green Lantern değil kendisi şu an bizim gördüğümüz yerde. Zaten orada renk skalasının çok güzel kullanıldığını düşünüyorum ben. Bu kadar gerçekçi çekilen bir diziye bu tonlarda renkler verilmesi çok hoşuma gitti. Keza Hal Jordan'ın dünyadan çıkış anında bir yükselişi vardı ya kostümü giyindiği yerde. Oradaki renk paletini de beğendim ben. Hani Green
Lantern filminde yemyeşil bir aura saçıyordu ya karakter. Onun gibi değildi. Bu yüzden bu gerçekçilik tonunda bunun korunması çok yerindeydi bence. Şimdi Sinestro karakteri biraz kibirli bir karakter. Çizgi roman mitolojisinde Sinestro Yeşil Fener ordusunu yöneten ölümsüz, duygusuz, evren koruyucularından nefret ediyor. Hatta Menanter'ları yaratan, onların bir soykırım yapmasına sebep olan ve sonra da bu hatanın üstünü örtenlerin bizzat koruyucular olduğundan bahsedilir. Sinestro'nun bahsettiği birinci büyük tehdit ise Hal Jordan'ın hizmet ettiği ustalarıdır. O ustaların karanlık sırlarıdır. Yani o sekans bize şunu verdi. Senin en büyük tehdidin yozlaşmış ustalarındır. Sinestro'nun öngördüğü birinci büyük tehdit Hal Jordan'ın hizmet ettiği ustalarının yozlaşmışlığıdır. Bölümün en önemli anı Jon Stewart karakterinin Anton adındaki uzaylı tarafından kaçırılıp sorgulanmasıydı. Anton gezegenlerinin ve halkının Manhunters yani insan avcıları tarafından yeşil fenerlerden önce yaratılan ama kontrolden çıkan acımasız robotik barış gücü tarafından yok edildiğini anlattı. Jon Stewart karakterinin Atrecitus tarafından, daha doğrusu Anton tarafından sorgulandığı çok vurgulandı. Ben onun Atrecitus olduğunu düşünüyorum. Latince korkunç anlamına gelmektedir Atrecitus kelimesi. Çizgi romanlarda kırmızı fenerler kurucusu olan Atrecitus'un geldiği Sektör 666 kontrolden çıkan Manhunter'lar tarafından bir soykırıma uğratılmıştı. Zaten bu yüzden Jon Stewart'a bundan bahsediyor. Anton'un yani Atrocitus olduğundan şüphelendiğimiz kişinin o vahşeti anlatma şekli çizgi romanlarla birebir örtüşüyor arkadaşlar. Çizgi roman tarafında bir tık farklı okumalar yapmış birisi bunu zaten anlardı ama tabii ki de kimse çizgi romanları okuyarak izlemek zorunda değil. Yine de eklemek istiyorum bu tarz çizgi roman bilgilerini de. Bölümün başlarında Hal Jon'a uçmayı öğretmeye çalışıyor ama orada bir gerilim de var. Yani kendisi böyle bir tırsıyordu. Aslında onu yapmaması gerekirdi. Hani Green Lantern felsefesinde hiçbir şeyden korkmamak gerekiyor. Karşındaki de senin gibi bir Green Lantern olsa da korkmaman gerekiyor. O sahne çok manasızdı. Bu minik bir eleştirim. Hiçbir şeyden korkmamalı bu adam. Çok insani gösteriyorlar ama Hal Jordan karakterini bu kadar insani gösterirken korkusuz ve insani göstermeleri gerektiğini düşünüyorum. Karakteri istediğiniz kadar insani gösterebilirsiniz ama bu karakterin en belirgin özelliği korkusuzluk. Korkusuzluk olduğu için de başka bir fenere uçmayı öğretirken böyle bir geri çekilip irkilmesi, onun ne yapacağının belirsizliği bu şekilde verilmemeli. Mesela etrafı kollayabilir, başka yerlere bakabilir ama geri korkmamalı. Ya James Gunn bunu daha önce şeyde yapmıştı. Superman'in kafasına pet şişe gibi bir şey atılmıştı. Bir şişe atılmıştı. Orada Superman kafasını şöyle yapıyordu. Superman benim gibi bir insan değil. Green Lantern, Hal Jordan da benim gibi bir insan değil. Kafamıza bir şey atıldığında bunu çok insani olarak biz yaparız. İnsani yönünü farklı şekilde vurgulayın. Karakterin keskin çizgilerinin dışına çıkmayın. Ama dediğim gibi bu sadece minik eleştiriydi. Şimdi Jon uçmayı öğrenmeye çalışıyor ama Hal gibi içgüdüsel bir savaş pilotu değil kendisi. Bu yüzden de havaya direkt kalkamıyor. Buna karşılık yüzüğüyle bir kuş yaratıyor. Şimdi bu şok edici bir detay. Yani öyle olması gerekiyor. Çünkü Jon Stewart karakteri o kuşu yüzük elinde olmadan her yere yanında götürdü. En sonunda da yüzüğü kendi avucunun içinde yok etti. Ve bunu yüzüğün iradesi dışında tamamen kendi iradesiyle yaptı. Burası muazzamdı. Yani Jon Stewart karakterini ne kadar iyi anlatabilirsin? Onun iradesini, disiplinini, kafasının içinde konsantre oluşunu ne kadar iyi yansıtabilirsin? Bu bence çok yeterliydi. Burası aynı zamanda bizim birinci bölümün sonunda Hal Jordan karakterini yüzüksüz görmemizle alakalı çok büyük bir detay içeriyor. Hatırlarsanız birinci bölümün final sekansında Hal Jordan karakterinin ölmüş olduğunu ve parmağında yüzük olmadığını gördük. İkinci bölümde Jon Stewart karakterinin yüzüksüz bir şekilde kendi iradesiyle yüzükle yapılabilecek bir şeyi yüzüksüz yapabildiğini de gördük. Birinci bölümde Hal Jordan'ı gördüğümüz yüzüksüz sekans 2026 zaman çizelgesindeydi ve bu duruma ithafen çok büyük bir detay içeriyor aslında. Hal Jordan öldü mü kaldı mı konusunda büyük bir ters köşede yapabilir. Hal Jordan'ın Cold City'deki evine gittiğinde bir uzaylı Earl isminde bitkivari bir canlıyı ama uzaylı bir canlıyı beslediğini de gördük. Videonun başında şunu söylemiştim. Yalnızlığı diyaloglardan uzak sinematik bir dille verildi demiştim. Tam olarak bundan bahsediyorum işte. Hal Jordan karakteri tuhaf bir hayat yaşıyor ki evinde öyle bir bitki besliyor. Hani dolaptaki o etleri falan görünce en azından vahşi bir köpek mi besliyor gibi bir insanın aklına gelebilecek bir düşünceyi uzaylı bitkivari bir canlıyla yer değiştirmişler. Gayet verimli. Hal Jordan vurulduktan sonra boş bir hastane tedavi görüyordu ama o hastanede kimse yok. Hatta hastanedeki ekipmanların ambalajları bile açılmamıştı. Sheriff Carey karakteriyle ilgili bir Gotham geçmişi aldık. Yani Batman'e yapılmış en büyük vurgu belki de. Sheriff Carey bölüm boyunca Hal'ın dengesiz tavırlarına karşı mükemmel bir sınır koyucu oldu. Bunun sebebi de belki de Hal Jordan bilincini yükleyip daha öncesinde Sheriff Carey ile konuştuğu için olabilir. Devam bölümlerde bunu da göreceğiz. Carey, Rushville'a taşınmadan önce Gotham'da büyümüş. Dizinin ikinci bölümünde böyle bir Batman havası almak beni çok mutlu etti. Carey karakteri hani hiçbir şeye şaşırmıyor ya, hiçbir şeyi ilginç bulmuyor, değişik
lojik bulmuyor. Hani bir uzaylı mı? Okey, olabilir mantığıyla bakıyor ya. Çünkü kadın Gotham'lıymış abi. Gotham'da zaten görüyormuş bunları. O benim için çok büyük negatif kısma gelmeden önce Sinestro'dan biraz da bahsedelim. Şimdi Nebraska'da işler iyice çığırından çıkınca Hal Jordan nihayet yeşil fener kostümünü giyiyor, dünyadan ayrılıyor ve Oa gezegenine uçuyor. Amacı burada uzaylıların Rushville'de saklandığını iddia ettiği Manhunter'lar hakkında konuşmak üzere Oa'da hapsedilmiş olan düşmanı ve eski akıl hocası aynı zamanda Sinestro ile görüşmek. Şimdi burası önemli. Neden? Sinestro'nun ufak da olsa yüzünü göstermesi ve eğer ortada bir Manhunter varsa bu senin için en büyük ikinci tehdit olur demesiydi. Yani bu uyarısıydı ki zaten birinci tehditin ne olduğunu biz açıkladık. Hani bu replik Sinestro'nun devasa egosunun bir yansıması olabileceği gibi o anın derinliklerinde hapis yatıyor olmasına rağmen Hal Jordan'a üstten bakarak ortada bir Manhunter varsa git onunla uğraş ama önce Jon Stewart'tan bana bahset gibi bir yaklaşımı da var. Dizinin yayınlanmış 2 bölümü arasında çizgi roman ruhunu en çok veren kısım bence karakter özelinde burasıydı. Bu ikilinin birbirine karşı olan nefreti, soğukluğu, hatta Sinestro'nun üstten bakışı dahilinde değerlendirdiğimizde aralarında efsanevi bir saygı olduğunu da görüyoruz. Sinestro ve Hal Jordan'ın toksik dediğimiz zehirli bir ilişki içerisinde oldukları net bir şekilde verilirken aynı zamanda birbirlerine ne kadar saygı duyduklarını da ekranda net bir şekilde yansıttılar bence. Ya adam hapisteki adamın fikrini almaya gidiyor. Bir şeyler öğrenmeye gidiyor ondan. Hapisteki adam da kibirli de cevap verse ona yanıt veriyor ve Jon Stewart'ı soruyor. Saygı nefret dinamiği dengeli ve dozunda verilmişti. İlerleyen bölümlerde de zaten dizinin basit bir polisiye cinayetten çok daha derin bir evrensel komploya doğru evrildiğini göreceğiz. Buraya kadar her şey çok güzel. Buraya kadar her şey çok yerinde ve çok tatlı. Ve izleyiciyi bence tatmin edecek düzeyde. Ama gelelim bu kadar iyi kurulmuşken dizi. Abi neden Hal Jordan'ın kostümleri dolapta? Fragmanda da benim en çok takıldığım detaydı. Birinci bölümde söylemiştim size. Ama arkadaşlar bu gerçekten hani Green Lantern ruhuna büyük bir ayıp bence. Yani bunu bu şekilde tercih edebilirler. Etmişler de zaten. Ama bunun bir nedeni ne? Bunun altyapısını var. Jon Stewart Hal Jordan'ın evine gittiğinde onun kostümlerini falan dolabını, evini kurcalıyor ve orada dolaptaki kostümleri görüyor. 2 tanesi işte kılıfta, bir tanesi açıktı. Açık olanı Hal Jordan'ın istememesine rağmen çantaya koyup ona götürüyor. Hal Jordan da bunu giyiyor o aya giderken. Edit'ten bir araya girmek istiyorum. Yüzüğün şarjının bitmesiyle alakalı hani yüzüğün o şarj mekanizmasını gösterdiler. Ama hala bunu açıklamadılar. Tamam, çizgi roman okuyan tarafındaki okuyucu bunu biliyor. Ya da birinci bölümü incelediğim videonun altına yorum atan arkadaşlar biliyor. Ama bunu ne zaman açıklayacaksınız? O yüzüğün o şarj mekanizmasının nasıl çalıştığını bence şimdiye kadar açıklanmış olması gerekiyordu. Yani ikinci bölümünün tam yeriydi. Neden geciktiriyorlar bilmiyorum. Umarım açıklarlar. Bu yüzükle biz her şeyi yapabiliyoruz ya, hayal ettiğimiz, düşündüğümüz. Hal Jordan karakteri, dizideki Hal Jordan karakteri yüzükle kostüm düşünemiyor mu? Orada tatlı bir espri yapıyor mesela. Ben bu kostümü giyindiğimde tuvaletimi nasıl yapacağımı da söylersen giyerim gibisinden böyle bir ton da vardı. Ama gereksiz burası bence ya. Bunun olmasına gerek yok. Yüzüğün ana olayı o ya. Hani kostüm yüzükten çıkıyor. Daha doğrusu hayal ediyorsun ve o kostüm bedeninin şeklini alıyor. Ya bu kadar iyi yapılmışken bunun neden tercih edildiğini hala anlayamıyorum, biliyor musunuz? Bunun bir açıklaması da bence verilmedi. Tatmin edici bir açıklama ne olabilir? Mesela şunu mu diyecek? Hal Jordan işte bu kadar korkusuz, efsanevi, güçlü ama kostümü hayal edemiyor. Ne yapıyordu yani? Durup 5 dakika hani Spider-Man var bir edayla ben bir şu kostümü giyineyim çantasında, sırt çantasında mı taşıyordu bu adam bunu? Öyle bir şey yok. Karakterle ilgili her şeyi çok güzel kuruyorsunuz. Hem Jon Stewart üzerinden hem Hal Jordan üzerinden izleyici sadece bir Green Lantern değil, 2 Green Lantern veriyorsunuz. Karakter dinamiklerini, farklılıklarını, özelliklerini, hatta birbirinden farklı olan 2 Green Lantern'ı önümüze koyuyorsunuz. Ama Hal Jordan kostümü gardıroptan alıp giyiyor. Burasını kesinlikle kabul etmiyorum. Yapmışlar ama ben kabul etmiyorum. Yani bu olmamalı. Fragmanda görmüştük bunu zaten ama dizide belki yedirirler. Hani belki o sadece bir alternatif olarak hani ne bileyim bir kostümcü birisi dikmiştir de anısı vardır, minvalinde verilmiştir diye düşünmüştüm ama şu an bunu açıklamadılar. İşte bu hoşuma gitmedi. Yani birincisi Hal Jordan karakteri korkmaz. Yerinden sıçrayıp ay bu uçabildi mi uçamadı mı demez. Hani bunun tedirginliğini farklı bir şekilde yansıtabilir ama korkuyla değil. Ki ikincisi birincisinden daha büyük. Ya gardıroptan kostüm alamazsın. Belki diyeceksin ki çok abarttın, yani onun üzerinde o kadar durmana gerek yok. Olayı o karakterin. Hal Jordan bir, hiçbir şeyden korkmaz. 2, Green Lantern yüzüğü de her şeyi, kafanda tasvir ettiğin her şeyi gerçek hayata da yansıtır. Kostüm de buna dahil. Ben çizgi romanlarda mesela hiç şey görmedim gardıroptan kostüm aldığını. İkinci bölümle ilgili beni bıraksanız 3 saat daha konuşabilirim ama devamına bence yorumlarda bir bakalım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ama en önemlisi kendinize iyi bakma cesaretini asla kaybetmeyin.